Merhabalar arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün maden suyuyla günlerce bayatlamayan, yumuşacık, puf puf kabaran poğaça videosu tarifi hazırladım. Lafı hiç uzatmadan buyurun poğaçamızın yapım aşamasına geçelim. Poğaçamızın hamuru için 1 su bardağı ılık sütümü yoğurma kaseme ekliyorum. Kullandığım su bardağı ölçüsü 200 ml klasik su bardağı. 1 yemek kaşığı toz şekerimi ekliyorum. 1 paket kuru maya ekliyorum. Kuru maya yerine yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Mayamın aktif olması için biraz karıştırıyorum ve sonrasında 200 milimlik bir şişe maden suyumu da ekliyorum ve malzemelerimi yine tekrardan karıştırıyorum. Maden suyunu sade olarak kullandım. 1 tatlı kaşığı tuzumu da ekliyorum. Tuz kendi damak tadınıza göre de ayarlayabilirsiniz. 1 su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Malzemelerimin güzelce karışmasını sağladıktan sonra bu aşamada unumu yavaş yavaş ekliyorum. Unumuzu mutlaka yavaş yavaş eklemeye özen gösterelim her zaman. Güzel bir poğaça hamuru için un eklemesi yavaş yavaş yapılırsa güzel bir kıvamlı hamur elde ederseniz çok güzel yumuşacık poğaçalar elde etmiş olursunuz. Sert bir hamuru yumuşak haline getirmek biraz daha zorlar sizi. Ama yumuşak bir hamuru yavaş yavaş un ekleyerek güzel bir kıvam aldırabilirsiniz. Poğaça hamuru eliniz hamurluyken ne kadar un ekleseniz de yine de elinize yapışır. Elinize yapışıyor diye kesinlikle fazladan un eklemesi yapmayın. Toplamda 6 su bardağına yakın un kullandım. Tabii ki un marka kalitesine göre her zaman değişiklik gösterebileceği için sizler un ölçüsüne göre değil bu kıvam alana kadar un eklemesi yapmanız yeterli. Hafif elime yapışıyor, un eklemiyorum. Onun yerine poğaçada kullanmış olduğum sıvı yağ bardağın dibinde biriken yağımı poğaça hamuruna ekliyorum ve güzelce hamurumun toparlanmasını sağlıyorum. Hamurumu da güzel özleşene kadar yoğurmayı da ihmal etmiyorum. Ne kadar güzel poğaça hamurunu yoğurursanız poğaçalarınız da o kadar güzel, yumuşacık ve kıvamlı olmuş olur. Elinize yapışan hamurun da güzelce elinizi bırakması için çok az sıvı yağ eklemeniz yeterli oluyor. 1 yemek kaşığı kadar eklemek yeterlidir. Yoğurmuş olduğum hamurumun üzerine kapatıyorum. 1 saat oda ısısında mayalandırmaya bırakıyorum. Tabii ki oda ısısına göre mayalanma süresi bazen değişebilir. Benim 1 saat kadar yeterli geldi. İlk maya kokusunun çıkması için biraz yoğurma kasesinde yoğurduktan sonra tezgahıma alıyorum. Gördüğünüz gibi mayalandıktan sonra da bu kıvamda olması hamurunuzun yeterli. İlk önce gelişi güzel bezelerimi kesiyorum. Toplamda 20 beze olarak ayarlayacağım. Sizler eğer daha büyük veya daha ufak yapacaksanız beze sayısını azaltıp çoğaltabilirsiniz. Avucumuzun içinde bezelerimizi yuvarlayarak pürüzsüz bir kıvam olana kadar yuvarlamaya özen gösterelim. Hamurumu 20 eşit parçaya ayırdım ve sonrasında orta kısmını parmaklarımla açıyorum. Ben kahvaltılık süzme peynir kullandım. Sizler dilediğiniz iç harcıyla yapabilirsiniz veya sade olarak da yapabilirsiniz. Tekrardan bezemin orta kısmını açıyorum. İçine peynirli iç harcımı koyuyorum. Tabii ki sizler dilediğiniz şekilde de yapabilirsiniz poğaçanızı. Bu poğaça tarifini geceden hazırlayarak sabah çocuklarınızın beslenmesi için de hazırlayabilirsiniz. Kesinlikle sabah da yine aynı yumuşaklığını koruyan bir poğaça. Geri kalan bezelerimi de aynı işlemi yaparak devam ettim ve bütün poğaçalarımı hazırlayıp yağlı kağıt serilmiş tepsime yerleştiriyorum. Tepsiye yerleştirdiğim poğaça hamurlarının üzerinde de baloncuklar oluşmuş. Bu da poğaça hamurunuzun çok güzel kıvamlı olduğunu gösteriyor. Dilerseniz bu aşamada üzerine temiz mutfak bezi örterek yaklaşık 20 dakika en az olacak şekilde yarım saat kadar tepsi mayası yapabilirsiniz. Veya benim gibi yumurta sarısı sürdükten sonra da tepsi mayası yapabilirsiniz. 2 adet yumurta sarımın içine çay kaşığın ucuyla pekmez ekliyorum. Yaklaşık 4-5 damla pekmez eklemeniz yeterli. Çok fazla da pekmez ekleyerek üzerinin yanık görüntüsü oluşmamasını sağlamaya özen gösterin. Poğaçalarımın üzerinde güzel kızarması için bolca yumurta sarısı sürüyorum ve sizlere bu aşamada küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Bu sayede yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yumurta sarısı sürmüş olduğum poğaça hamurlarımın üzerinin daha güzel görüntüsü olması için beyaz susam kullanacağım. Sizler tabii ki sade olarak da yapabilirsiniz veya çörek otu susam da karışık kullanabilirsiniz. Poğaçalarımı tepsi mayası için tezgahımda bu şekilde yaklaşık en az 20 dakika bekleteceğim. Sizin vaktiniz varsa yarım saatte bekletebilirsiniz. Benim çok fazla vaktim olmadığı için 20 dakika kadar beklettim.
20 dakika tepsi mayası yapmış olduğum poğaçaları öncesinde ısıtmış olduğum 5 dakikalık alt üst fanlı ayarda poğaçalarımı pişirmeye koyacağım. Öncesinde şunu belirtmek istiyorum. Benim fırınımda fanlı ayarda güzel piştiği için ben o ayarda pişiriyorum. Sizler kendi fırınınızı daha iyi tanıdığınız için lütfen kendi fırınınızda hangi ayarda güzel pişiriyorsa o ayarda pişirmeye özen gösterin. Poğaçalarımı da orta rafta pişirdim. Yaklaşık 40 dakikada benim poğaçalarım pişti. Tabii ki sizlerin fırınıza göre bu süre değişebilir. Sizlere de poğaçamın hemen ilk sıcaklığıyla yumuşaklığını da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bastırdığım an tekrar poğaçam eski haline geliyor. Bu da içinin de çok güzel piştiği anlamına geliyor. Üzerine temiz mutfak bezini örtüyorum. Yaklaşık ilk sıcaklığı çıkana kadar 10 dakika dinlendiriyorum. Poğaçalarımın daha yumuşak olması için. 10 dakika ilk sıcaklığı çıkana kadar dinlendirmiş olduğum poğaçalarımı tekrardan sizlere kıvamını göstermek istiyorum. Gerçekten şu anda yumuşacık ve o kadar lezzetli oldular ki mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Poğaçamın yakından da sizlere dokusunu göstermek istiyorum. Fazladan yaparak pişirip soğuduktan sonra derin dondurucuya da bolca atabilirsiniz. İç dokusunu da görüyorsunuz. Çok güzel pişti. Denenmeye değer bir tarif. Şimdiden bu güzel tarifi deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.